Muhteşem, sisli, serin bir hava. Korumamız gitmiş. Oturak teke inmiş. Hastalıktan yeni kurtuldum sayılır. Haftalardır atışa gitmemenin verdiği bir sıkıntı var. Ne kadar serin ve soğuk olursa olsun bugün biraz atış yapmam lazım. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videomuzda da aramıza hoş geldiniz. Biraz karanlık ve kasvetli bir gün ama düne göre bayağı ılıman. Dün atışlarda o kadar üşüdüm ki kamerayı çıkarmaya cesaret edemedim. Bugün sizler için yeni bir inceleme ama eski bir model. Bundan çok öncelerinde kanalımda rastlayabileceğiniz Mod 125 Sniper incelemesi vardı. Yine o zamanlar dürbün takmadan biraz daha basit şekilde geçmiş idik. Tabi o zamanın koşulları ve imkanlarıyla şu andakiler farklı. Bugün sizler için Mod 125 Sniper Vortex modelini dürbün takarak, montajını yaparak mesafe atışlarıyla beraber incelemeye çalışacağım. Hemen kutunun içeriğini kontrol edeyim sizler için. Bir adet askı kayışı. Tetik ayarlaması için alyan ve yanaklık yükseklik ayarı için bir başka aparat. Garanti belgesi. Ve belki de Hatsa'nın en bilinen ürünlerinden biri olan Mod 125 Sniper Vortex sistem. Yakın plandan da göstereyim istedim. Tetik ayarlama alyanı ve dipçik yanak yükseltme için gerekli olan vidaların ayarlanması için aparat. Askı kayışı. Mod 125 Sniper. Elimizdeki model Vortex. Gördüğünüz gibi Quattro tetik sistemi, şok emici sistem, Truglo fiber optik, gez ve arpacık sistemi. Mod 125'in toplam uzunluğu 124 santim. Ağırlığı 4100 gram. 11 ve 22 mm Picatinny ray. Stopper otomatik olarak açılan, atış öncesi kapatmanız gereken emniyet. Yanaklık yükseltmek için ayar vidaları. Quattro trigger ve ayarlanabilir tetik. Kırma namlulu modellerin canavarlarından. Yüksek güçlü, geri tepmesi oldukça yüksek. Bu nedenle mekanik nişangahla birkaç atış yapalım. Sonrasında buna uygun Hatsan protektör ayak takacağız. İlk atışlarımıza bir başlayalım. Mavi kutuda JSB 18.13. Pellet yuvasına tam olarak oturuyor. O nedenle kapatırken illa aşağı tutmak çok şart değil. Resmen geri tepmeyi hissediyorum. Süper. Biraz boy fukarasıyım. Yetişmekte az zorlanıyorum. Emniyet her kurmada açılıyor. Atış öncesinde kapatıp öyle yapmanız gerekiyor. ...15 metre mekanik nişangahlı atışları daha sonra denemeye devam edeceğim. Bugünkü atışlarımızda monte edeceğim dürbün Victoptics Vector Optics tarafından üretilmiş olan
Burada görüldüğü kadarıyla 22 kalibre ateşli silahlar ve havalı tüfekler için uygundur diyor. Bir temizleme mendili çıkıyor. Ayak çıkıyor. Biz kırma namlulu yüksek güçte bir tüfekte kullanacağımızdan Hatsan protektörle beraber kullanacağız. 3940. Protektörün yan levhasını tamamen çıkartmanıza gerek yok. Ben size bir şey göstermek için söktüm onu. Şu alt tarafta bir tane vida yeri var, görüyorsunuz. Şöyle yaptık mı çıkar. Bu şu küçük vida buradaki ayaklardan birine, deliklerden birine denk gelmek durumunda. Böylece ayağın daha sabit montajını sağlamış olacak. Bu tür tüfeklerde, havalılarda kullanılacak olan dampa ayakları tercih etmenizde fayda var. Bu ayak dışarıdan yayı görülen türdeki dampa ayaklardan. Tam olarak görmediğiniz dampa ayaklar da var. Lütfen tek parça ayaklarla dampa ayakları aynı zannedip birbirine karıştırmayın. Mod 125'te birden fazla farklı ayağın takılabilmesi için farklı yerler var. Şurada gördüğünüz delikler gibi, buradaki stopper gibi. Protektörü sağlam bir şekilde yerleştirdik. Yine protektörün yönü konusunda da kafa karışıklığı olmasın. Bakın burada ok işareti var. Evet, yaylı kısım arkada. Önde olması gerekmiyor mu? Hayır, değil. Kırma namlulu havalı tüfeklerde geri tepme prensibi biraz farklıdır. Protektörün doğru yönü gördüğünüz gibi ok yönü ve yaylı kısmı arkada görülecek şekilde, şu hareketi rahat yapabilecek şekilde. Şimdi dürbünümüzü de yerleştirelim. Daha sonrasında dürbün sıfırlama atışlarına başlayalım. Dürbün montajımız tamamlandı. Dürbünün alyanlarını dürbün tüpüne zarar vermeyecek kadar sıkı ayarlamakta fayda var. Aşağı tarafı da sabitleyeceğiz. Tabi burada tork ayarlı bir alyan takımı tornavida şeklinde olsa daha güzel olur ama ona da herkesin ulaşma imkanı yok. Onun için biraz el ayarı, biraz göz kararı bu şekilde ayarladık. Bakalım Vict Optics 3940 ne gibi, nasıl bir performans verecek, dağılacak mı? Efendim, bu modelde paralax ayarı da yok. Hesaplı bir ürünün kırma namlulu güçlü bir havalıda performansını merak ettim. Sizler için Mod 125 Sniper Vortex ile beraber bunu da denemiş olacağız. Kule ayarlarını da kapağı açtıktan sonra bu şekilde yapacağız. Yakın planda bunu da göstermek istedim. Dürbün sıfırlama atışları. JSB 18.13 mavi kutu. Tabii biz alıştık kuleleri şöyle tık diye açıp çıtır çıtır çevirmeye. Bunlarla birazcık zor oldu. ...15 metredeki ilk atışlarım. Çok kötü değil, daha iyi olabilir. Biraz daha nefes kontrolü, biraz daha tüfeğin sabit tutulabilmesi. Bu benden kaçtı. Hemen alt sıraya geçeyim.
Biraz daha kontrollü bir atışta neredeyse tek noktaya toplayabilirsiniz. Tamam, mesafe çok yüksek değil diyeceksiniz ama daha atışlarımız var. Yanındakine de diğer şekilde atış yapalım bakalım. Birazcık aceleci yapmış olabilirim bu sonuncusunu. Yine de fena değil, ne dersiniz? Mesafeyi gösteriyorum 15 metreden. ...15 metre atışlarından sonra biraz da 25 metre atışlarına çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Birinci olarak Hudson JSB 18.13 grain. ...18.13 grain pelletler tam sıkı şekilde oturuyor. İşte yan tarafa atalım. Bu 5 atış böyle olsun. JSB 18.13 0 seri. Bakalım. Gördüğünüz gibi 0 seri farkını belli ediyor. Şimdi alt seri 15.89. Yukarıya doğru atıyor. Epeyce yukarı. ...15 metrede 15.89 daha iyi netice vermişti. Ve sonra atışımızı yapalım. Diğer pelletlere geçelim. Şurası gördüğünüz gibi 0 seri 18.13. Peki yerli pelletlerde Mod 125 ne yapar? Spot on 18.13 grain. İki pellet aynı yere attı, oldu.
Botondaki durum budur. Epeyce aşağı gitti. İkinci hedefe bir dot yukarı atıyorum. Gamo Pro Hunter Impact ve Gamo Pro Magnum Penetration. Bakalım nasıl olacak. Önce Impact modelini deneyelim. Bunlar 15.42 grain. Her ikisi de aynı ağırlıkta. Şekilleri farklı. Oldukça zor girdi. Nereye gittiğini gören var mı? Sanırım yukarı gidiyor. Oldukça. Aşağı doğru nişan alalım. Gördüm artık. Pelletlerin bazıları çok zor giriyor, bazıları çok rahat giriyor. Evet, aşağıda toplamış oldu. Pro Hunter'ı çok sevmedi. Pro Magnum'da kısmen aşağıda ufak da olsa bir grupman yaptı. Arkadaşlar burada önemli vurgulamak isterim. Havalı tüfeğin bu pellette grupman yapmaması pelletin çok kötü olduğu manasına gelmez. Bu havalı tüfek bu pelleti sevmiyor. .39-40 dürbün ile 50 metreyi bir deneyelim. Bu benden. Bir tanesi çok fazla saçmaladı. Evet. Efendim 50 metrede kabaca atışları da bu şekilde. Şimdi biraz grupmandan vazgeçip artık hedef atışlarına başlayalım. Mesafeyi bir göstereyim sizlere. Bir tanesi benden dolayı kaçtı. ...50 metre. Mod 125 Sniper'ın mesafeye göre etkileri nasıldır? Malumunuz artık cam şişe kesinlikle kırmıyoruz. Plastik şişeler koyuyorum hedeflere. Bir tanesi soğuk çay şişesi, kalınlığı daha ince. Öbürü kola şişesi, kalınlığı daha fazla. 50 metre, 70 metre ve 90 metrede hedefler var. Bakalım. Pellet olarak Spot-on Pars'a geçtim. Daha sert bir yapısı var. Penetrasyonu daha iyi olur diye. Ve malum JSB artık pek yok.
Hatta hiç yok. Önce 50 metrede su şişelerini ne yapacak, nasıl delecek onu görelim. Önce yumuşak, sonra kalın. Tamam, güzel gitti. O zaman bir de altından atalım ki garanti olsun. Uy. Yumuşak şişe bu 50 metrede. Şimdi sert olana geçelim. Şişeye vurdu ama şişeden sekti mi, deldi mi tam anlayamadım. Evet, deldiğini net gördük. Bir atış daha yapalım. Tüm su boşalmadı. ...50 metredeki hedefimiz bu. Şimdi biraz pozisyon değiştireceğim. Şöyle yapalım. 70 metre ve 90 metreyi deneyeceğim. Bakalım hedefi bulabilir isem. Şurası 50 metre. Hemen şunu gösteriyorum. Şimdi şurada... neredeydi? Çok yakındı. Efendim kardeşim. Özür diliyorum. Uzun süredir görüşmediğim hekim arkadaşımla konuştum. Can kardeşim Burak'la. Hemen devam edelim. Burak, sana selamlar. Bırakma sakın ha. İşte bu. Şu şekil. Bir vuruş daha sağlayalım. Ve ikinci vuruş. Bir de sert şişeye vuralım. İşte bu. Çok güzel. Vurabilirsek bir vuruş daha. Diğer şişeden su boşaldığını görebiliyorum. Ve 70 metre 2 atış 2 vuruş. 90 metreye bakalım. Şurada. 90 metre. Bakalım bunda ne yapabileceğim. Biraz zorlanacağım biliyorum ama atış yapmanın kendisi bile bir yarışma şekli değil midir? Gördüm. Hadi inşallah. Arkasının boş olması bayağı kötü. Uy. İşte bu. Yumuşak şişe vuruldu, aşağı düştü. İkinci kez vurma şansım olmayacak. Sert şişeden devam edeyim. Bakalım vurabilecek miyim?
90 metre arkadaşlar. Bir kırma namlulu havalı tüfek için 90 metre oldukça iyi bir mesafe. Sesi duydunuz. Mesafeyi geriye doğru göstereyim, sonra gidelim bakalım. ...90 metre. Gelin bakalım. Önce 50 metreye gidelim. ...50 metrede gördüğünüz gibi affetmemiş. Giriş çıkış delikleri var. Yumuşak şişede zaten var. Efendim, 70 metrede görebiliyorsunuzdur. Delip geçme şeklinde, 2 atışta da delip geçmiş. Ancak 70 metrede ses şişenin çok güzel. Şunun bir fotoğrafını almam lazım, bir dakika lütfen. ...90 metreye gidiyoruz ama batarya bitiyor. Bu şişeyi delemedi biliyorum. Diğerine bakalım. Şu şekilde bir yarık var. Aa, bunu da değilmiş. ...90 metre. Şurası atış yerimiz. Şişeleri toplayayım. Sonra gelelim. Solid atar mı? Test değil mi? Yapacağız. King PB82 20 grain hollow point 5,5 mm. Deneyelim bir. Belki bir tane kağıda atsam iyi olacak. Ne olduğunu görmüş olurum. Ay, 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 ay. Arkadaşlar atıyor. Ama pellete göre sıfırlama oldukça fazla değişiyor. Onu hesaba katarak atmanız lazım. Ya da buna göre yeniden sıfırlamanız lazım. Al işte solid. 20 grain. Pellet yuvasına oldukça sıkı yerleşiyor. Arkada kalan yer olmaması için iyi bastırmanız da lazım. Bakalım diğer şişeyi de atalım ya. 50 metre. Yerdekileri atıyorum. Duydunuz sesi. Şimdilik bu kadar yeterli. Solid de atabiliyoruz. Bu da 50 metre. Buyurun. Değerli arkadaşlar, geldik bir diğer inceleme videomuzun daha sonuna. Ben atışlarda ve çekimde büyük keyif aldım. Her ne kadar zorlansam da çok şükür tamamladım. Umarım siz de keyif alırsınız.
Yeni dürbünümüz Vict Optics'i sevdim. Protector Dump ayakla beraber kullanıldığında dürbüne şu ana kadar herhangi bir zarar görmedi yüzlerce atış sonrasında. Kısa mesafede netlik çok iyi değil. Paralaks ayarı yok. 20-25 metrede falan netliği gayet güzel. Ama hani 10 metre gibi mesafelerde birazcık flu kalıyor. Mesafe uzadıkça atışlar biraz zorlaştı ama gördüğünüz gibi 90 metrede de vurmayı başardım. Her ne kadar uzun sürmüş olsa da. Mod 125 ile ilgili aklınıza takılan, farklı şekillerde istediğiniz testler varsa onları da yazın. Biliyorum her zaman yerine getiremiyorum ya da çok uzun sürebiliyor ama emin olun hepsini not alıyorum. Eninde sonunda bir şekilde yerine getireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz videoları paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmanızı özellikle rica ederim. Ne kadar büyük bir kanal, ne kadar büyük bir aile, o kadar güzel, farklı, çeşitli videolar sizlerle olmaya devam edecek. Hiç kimse destek olmasa da ya da birden fazla destekçimiz olsa da elimden geldiğince bütün imkanlarımı seferber ederek boş vakitlerimi bu işe harcayarak sizler için bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Zaman zaman biraz uzun sürüyor, zaman zaman daha kısa zamanlarda videolar çıkarabiliyorum. Ama 2 hafta sonudur 3-5 derecelerdeki sıcaklıklarda atış yapıyorum. Onu da lütfen göz önüne alın. Neticede ben de insanım, hastalanıyorum, iyileşiyorum, canım sıkkın oluyor, iyi oluyorum. Ama bu hobiden keyif alıyorum. Sizlerle bir arada olmaktan büyük keyif alıyorum. Lütfen takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Ne? Sadece çekimlerde mi atış yapacağız? Çekim harici atış yapmayacağız mı? Videoyu sonlandırdık. Ben de biraz keyif atışı yapıyorum. Mesafe 63-64 metre. Metal hedef. Görüşmek üzere.